Yemek okulumuza hoş geldiniz. Size bugün çok güzel bir patates püresi tarifi vermek istiyorum. Neden? Hani aslında çok temel bir tarif patates püresi. Ama bunu güzel yapmakla yapmak arasında çok ciddi fark oluyor. Anneme göre mesela patatesi ezersin püre olur falan gibi bir durum söz konusu. Aslında öyle değil. Bir iki ufacık dokunuşla, bir iki ipucuyla o patates püresi en iyi restoranda yiyeceğinizden daha güzel olacak. Dün yaptığımı mesela Bahar bir tencere olarak tencerenin tamamını dışıyla beraber yedi. Doğru mu değil mi? Doğru. Doğru. Dolayısıyla nasıl olduğunu size göstermek istiyorum. Birincisi patatesi, onu geçtik. İkincisi patatesi haşlayacağın suya muhakkak önceden tuzunu koymak gerekiyor. O tuz daha lezzetli yapıyor. Ve şimdi ben çok kısık ateşte altını açtım. Mesela Julia Child kendi kitabında diyor ki patates püresi için patatesleri sıcak suya atın. Ama başka kaynaklarda ve benim de kendi tecrübemde soğuk olunca daha iyi olduğuna karar verdim. Bunun sebebi de sıcak su olduğu zaman ne oluyor? Aynı et gibi aslında dışı mühürleniyor. Dışı mühürlendiği zaman bu sefer hemen böyle içerisine sıcak nüfuz edene kadar dışarıdaki su dışarıdaki patates hücrelerini aslında biraz patlatıp tadını biraz azaltıyor, suyla karıştırmış oluyor. Dolayısıyla soğuk daha mantıklı geliyor. Bir üçüncü şey de aşağı yukarı aynı boyda olmaları tanelerin. İşte ben 4'e böldüm. Bu daha küçük bir patatesti. Bunu mesela yarıya böldüm. Çünkü birbirlerine boyut olarak yakınlar. Aynı boyut olmalı ki biri çok büyük, biri çok küçük olursa bu sefer bir taraf tam piştiğinde öbürü biraz daha sert kalacaktır. O sert kalan tarafı püre yapmaya çalıştığınızda da böyle pıtır pıtır daha zorlayıcı. Yani ya işte elekten geçmeyecek ya da böyle tane olarak ağzımıza gelecektir. Bunlar ipuçları. Şimdi koyuyorum ve bu patatesleri güzelce kaynatacağım. Hop, burada yapılmışı var. Birazcık hatta beklediği için azıcık da fazla pişmiş olabilir. Şimdi bunu böyle güzelce süzüyorum. Patatesin suyunu isterseniz bir çorbada falan kullanabilirsiniz. Bu kaynar ya, buharı üstünde kaynarken aslında fazla suyunu bu ısıyla hop diye uçuruyoruz. Bu da iyi bir yöntem çünkü fazla su, yani su tadı almak istemiyoruz. Lezzetli, güzel bir patates tadı almak için. Şimdi bunu böyle yaptıktan sonra tekrar tencereye geri koyuyorum. Burada birkaç tane yöntem var. Bir eziciyle püre haline getirebiliriz. Bunu inşallah becerip çevirebileceğim. Böyleymiş. Sıkarak güzel şey yapıyoruz. Bir eziciyle yapabiliriz. En temel ve basit yöntemi bu. Ya da bir çatalın ucuyla, büyük bir çatalın ucuyla olabilir. Ya da mutfak robotuna atın. Ama mutfak robotunda ne oluyor? Patatesin içerisindeki nişasta var. Ve aynı ekmek gibi nasıl ekmeği yoğurduğumuz zaman gluten uyanıyor ve daha böyle uzayan bir hale geliyor. Sünen bir şeye dönüşüyor. Patatesin içerisindeki nişasta da birazcık böyle fazla döndürülür, hareket ettirilirse bu sefer o da sünen bir yapıya sahip oluyor ve bizim bir anda patates püremiz böyle uzayan, giden yumurtamsı falan bir şeye dönüşebilir. Dolayısıyla onu istemiyoruz. Ezmek çatalla veya şeyle daha iyi. Hadi ezmek çok zorlanıyorum, benim bileğim ağrıyor diyorsanız rendeleyebilirsiniz. Birazcık harı gittikten sonra rendelemek mantıklı. Ama ondan sonra patatesi tekrar ısıtmak lazım. Şimdi birazcık sizle konuşurken bu fazla suyu buharıyla aslında gitti. Dolayısıyla artık bunu rahatça ezebilirim. Gayet güzel bir şekilde ezdim. Ezerken yoruldum. Arada böyle minik lifler olabiliyor. Her patateste olmuyor. Bence biraz olgunluğuyla da alakalı. Ama bunları aradan temizleyebilirsiniz. Herhangi bir sebze püresi yaparken bunu engellemek için zaten ince süzgeçten geçirmek lazım. Hani klasik bütün diğer işte kereviz püresi yapmak isterseniz, ayva püresi yapmak isterseniz farklı meyve veya sebzelerin püresini yaparken aklınızda olsun. Ben bunu güzelce yaptım. Fakat bunu yaparken yaklaşık 2-3 dakika geçti ve soğudu patates. Hem böyle son suyunu uçurmak hem de tekrar ısısını arttırmak için bir altını açıyorum. Ama böyle çok uzun değil. Yaklaşık böyle 1 dakika falan. Altında çok fazla hani tutmaması da lazım. Ve direkt çeviriyorum. Bir parça ısıttım. Daha fazla hani yakıp rengini değiştirmekten korkarım. O yüzden altını hemen böyle bir 40 saniye falan açık kaldı. Sonra kapattım. Şimdi ekleyeceğimse aslında tereyağı. Yaklaşık böyle 2 çorba kaşığı tereyağı ekliyorum. Ama altı artık kapalı. Bu patatesin ısısıyla güzelce eriyecek. Burada bir diğer ipucu da tereyağını ve şimdi ekleyeceğim kremayı aslında daha bunu yapmaya başlamadan dışarı çıkardım.
Neden Refika derseniz, bu eğer buzdolabından soğuk buz gibi çıkarsa benim püremi de soğutacaktı ve tadını aslında düşürecekti. Rahat rahat böyle patatesi işleyebilmesi için bu çok önemli. 4 çorba kaşığı kadar da güzel krema ekliyorum. 2 kaşık tereyağı, 4 çorba kaşığı krema diye düşünebilirsiniz. Şimdi bir de bunu karıştıracağım. Bu noktada şöyle bir parça alıp, ben her zaman patates püreme karabiber seviyorum. Bir parça da karabiber ekliyorum. Çok fazla değil. Fransızlar olsa buna asla karabiber eklemez. Beyaz biber eklerlerdi çünkü rengini bozmasın diye. Ama biz çok şükür Türküz ve patates püresinde bence azıcık karabiber rengi hiç sorun değil. Mühim olan lezzeti güzel olsun. Burada yine dediğim gibi Amerikan tarzı, özellikle onların böyle kutlama yemeklerinde patates püresi çok yaygın. Onlarda kullandıkları krema ve tereyağı miktarı neredeyse patatesten fazla oluyor. Hani o da değil, bu şu an bizim ağız tadımıza ve aslında hani kalori anlamında da makul bir miktara uygun olsun. Ağız tadımıza uygun patates püremiz hazır ve nazır. Şimdi bunu bir kaba alıyorum. Mümkünse bunu yapar yapmaz yemek en iyisi. Ama diyelim öyle yapamıyorsunuz. O zaman ne yapacaksınız? Bir tane kaba alın. Bu böyle mercimek çorbası gibi, muhallebi gibi aslında beklediği zaman üstü kaymaklanıyor. Dolayısıyla bu kaymaklanması aslında hepimiz için bir dert. Kaymaklanmasını engellemek için yapabileceğimiz şey şu. Üzerini böyle düzeltip bir streç filme, biz hani onun mutfak dilinde ona kontak diyorlar. Bir streç filmi alıp şöyle sıfır, yani üstüne kapatmak değil, sıfırına kapatmak. Yani bu aslında o havayla temas edip üstünün kuruyup kaymaklanmasını engellemek için olan yöntem bu. Buna hani mutfak dilinde genelde kontak deniyor. Kontak yapmak önemli ki dışı böyle kurumasın. Sonra bunu şimdilik hemen yeriz diye tahmin ediyorum. O yüzden kaldırıyorum. Diyelim beklettiniz. Bir gün buzdolabında bekledi. O bir gün buzdolabında bekledikten sonra çıkardığınızda biraz kurumuş olacak. Onun için de 3-4 kaşık sütle tencerede böyle spatula ile çevire çevire hayata döndürebilirsiniz. Orada su koymayın, süt koyun ki o içerisindeki hani yağ ve hani su dengesi bozulmasın. Hepimizin böyle aklının bir yerinde olması gereken patates püresi tarifimiz hazır. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse ne yapıyoruz? Kanala abone oluyoruz. Hatta ondan evvel videoyu beğeniyoruz. Kanalımıza abone oluyoruz. Ve de sevdiklerimizle bu videoyu paylaşıyoruz ki onlar ya ne güzel bir şey varmış burada, Ayşe, Funda falan diyerekten, Ahmet diyerekten belki onlar da buraya geliyor. Biz daha büyük bir aile oluruz ve bu videolardan daha fazla çekebiliyoruz. Eğer bizi desteklerseniz çok seviniriz. Şimdilik bizden bu kadar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.